Herkese merhaba. Bugün sevgili Binnaz Yakar konuğum. Hoş geldin Binnaz'cığım. Hoş bulduk Özlemciğim. Bugün kurşun dökme konuşalım istiyorum seninle. Tabii Bazı ki seve sorular seve. hazırladım. Hı hı. Kurşun dökme nereden çıkmış? Bize bunu anlatır mısın? Kurşun dökmenin tarihçesi yaklaşık 3000 yıla gidiyor. O kadar eski. Evet, o kadar eski ve yıllar başında insanlar bir şekilde bunu devam ettirmişler. Ocaklı olan aileler ya da el alarak izinli olan kişiler tarafından günümüze kadar devam etmiş. Ben de devam ettiği için ona saygı duyuyorum. Ben de devam ediyorum. Uygulama yapıyorsun. Evet, uygulama yapıyorum. Peki herkes kurşun dökebilir mi? Herkes kurşun dökebilir mi de dökemiyor normalinde. Çünkü bu bir ritüel ve bu yüzyıllardır gelen e, uygulamalarda ailenin içinden bile hani 10 tane çocuğu varsa o 10 tane çocuğundan bir tanesine kurşun dökebilir diye el veriyor. Peki demin ocaklı dedin. Ocaklı ne demek mesela? Ocaklı o ailenin hani devamlı bu uygulamayı yapan demek. Eskiden beri o ailede beri, herkes evet. kurşun döküyor. Evet, yani o herkes değil, o aileden birisine aktarılıyor. O kişi sonraki kuşağa el vererek aktarımını sağlıyor. Yani orası artık onun gerçekten ocak yeri oluyor. Yani el almış olan kişi dökebiliyor kurşun. Evet, el almış olan kişi. Tamam. Peki kurşun dökmek ne işe yarıyor? Kurşun dökmek bizim enerjik alanımızı temizliyor, manyetik alanımızı temizliyor. Yani biz fizik bedenden ibaret değiliz ve fizik bedenimizin dışında da enerjik bedenlerimiz var. Ve bu enerjik bedenlerimiz kendimizin bozulumuyla ya da dışarıdan aldığımız negatif enerjilerle tükenebiliyor, tıkanabiliyor. Kurşunun da element olarak çok enteresan bir özelliği var. Suyla temas ettiğinde bulunduğu ortamı nötralize ediyor. Ne kadar güzel. Bize yardımcı bir element. Evet, evet. Kurşun dökme deyince herkes klasik kurşun dökmeyi biliyor ama ben sana uygulama yaptırdığım için biliyorum ki sen çok farklı bir şekilde yapıyorsun bunu. Evet. Biraz bize anlatır mısın neler yaptığını? Tabii ki kurşun dökmeyi ben izinli birisiyim. Yani kurşun döken bir sevdiğim bana sen bunu dökmen gerekiyor dediği için el verdi. O el verdikten sonra uygulamayı onun öğrettiği şekilde yapmaya başladım öncelikle. Normalde işte üçleme denilen bir tekniktir bu. Bizim toplumumuzda yapılan uygulama. Bilinen. Benim farklı bir şeyim var. Böyle araştıran, sorgulayan, acaba içine bunu da yapsam nasıldır diyen ve farklı bir kimyam var. Biliyorum. Çok araştırmacı bir yönün var senelerdir. Masaj eğitimi almıştım 2010'da. Masaj eğitiminden sonra masaj yapmaya başladım. Masajın işte farklı versiyonları nasıl olurdan, işte yağlar nasıl kullanılırdan falan devam ederken kurşun eli alınca da yani böyle bir o kurşun seansı içinde insanın içine hani kavlen vuku bulunur denilen bir şey var. Yani doğuyor. İçimize doğuyor. Ya bunu da böyle yapsan acaba mı diye bir hani gelen bilgiyi o an için yapmasam bile ben bir düşüneyim. Yani bir denemek de lazım geldiğine göre değil. Sonra gelen kişinin izniyle de ben böyle bir şey yapıyorum. Bunu da siz de yapalım mı diye izin alarak her seferinde kendini geliştiren bir kurşun seansı oluştu. Kurşun seansını üçlemenin dışında ben masaj uzmanıyım ve yıllardır masaj yapıyorum. Onu da seninle bir başka video çekmek istiyorum aslında. Evet, olur. O masajın insan üzerindeki etkisini de biliyorum artık. Yani bu bilim tarafından da kanıtlanan bir durum. Masaj fizik bedene dokunulduğunda, omurga hattına özellikle sırt bölgesine dokunulduğunda insanların zaten hem fizyolojik hem psikolojik sağaltımını sağlıyor. Ben kurşun dökerken acaba elimde bu böyle bir beceri var. Ben sırt masajını kurşunun içine koysam daha katkılı olur mu diye sorgulayarak başladım. Evet. Sonra o üçlemenin dışında kişilere dokunduğumda hissettiğim işte boğaz çakrası mesela bir hassasiyet varsa hissettiğimde sorduğumda karşılığı da varsa yani kendi kendime karar verdiğim bir şey değil. Eğer hissettiğim şeyi karşı taraf bana onay veriyorsa evet bir rahatsızlığım var. Acaba kurşunun boğaz çakrasını da döksem nasıl olur bir tepki verir mi diye deneyimleyerek döktüğünde tepki verdiğini gördüğümde de ben bunu o zaman hiç şey yapmayayım. Hani acabalarla götürmek yerine
zaten temelde bilinen 7 çakra. Evet. 7 çakra bizim fizik bedenimizin ön ve arkasında mevcut. Evet. O zaman ne yapayım? Ben bu 7 çakrayı hem ön tarafına hem arka tarafına gelen kişiye o anda dökersem daha bir artı değer kadar. Tam bir temizlenme oluyor aslında. Evet. Bütün çakralardaki negatiflerin temizlenmesi Evet. kurşunla birlikte. Onu yaptık. Sonra bir Access Bars diye bir teknik var. Ben Reiki Master'lığım da var bu arada. Yani enerjitik olarak biyoenerji ve benzeri çalışmaları da yaptığım için yüzüstü yatırdığımdaki o 7 çakrayı dökerken sırt masajı yapıyorum ama hadi sırt üstü yatırdığımda ne yapayım? Bu sefer de ben maşa enerjitik işte Access Bars denilen ya da Reiki denilen teknikleri uygulayarak kişinin zihninin de sakinleşmesine bir katkı olmaya çalıştım. Ne kadar? Yaklaşık 1,5-2 saatlik bir süreye tekabül ediyor yapılan çalışma. Evet, onu da soracaktım. Yani normal kurşun dökme dediğimiz aslında yarım saat kadar sürer. Evet, o 15 dakika oluyor, yarım saat. Biter. Evet, bitmesi gelmesi. Ama sen bütün çakraları tek tek özenle çalışıyorsun ve hepsinde 1,5 saat kadar sürüyor. Hı hı. Peki sence nasıl bir sorunu olanlar kurşun dökülmeli? Yani isyan olarak, duygusal olarak sıkışmışlığı olan, yani böyle hani işlerim ters gidiyor deniliyor. Yani de çoğunlukla da gelen insanların talebi oradan. Yani nereye elimi atsam böyle bir tam son anda bozuluyor. Evet. Ondan sonra işte odaklanamıyorum. Ya da doktora gidiyor, doktor diyor ki yok bir şey. Yani fizyolojik olarak ya da yapılan tahlillerde herhangi bir şey çıkmıyor. Çok gayet sağlıklısın. Ama diyor ki ben hani sağlıklı olmadığımı ya da bir şey olduğunu hissediyorum. Evet. O zaman işte o fizik bedene inmeyen ama enerjik bedende var olmuş olabilecek o tıkanıklıklar nedeniyle aslında yeteri kadar o enerjik alandan beslenemediği zaman kişi normalinin dışında olan o olaya var bir şeyi getiriyor. Yani aslında kendini dinleyen ve kendiyle bağlantısı olan kişiler daha çok arayışta olabiliyorlar. Yani hastalığı anlamında demiyorum. Yok. Ama bir şekilde gerçekten enerjisiyle bağlantılı her şey yolundayken ya bu nereden çıktı diye sormaya başladığında bunun da bilimsel tarafı işte doktor, hastane ve benzeri şeyleri de deneyimledikten sonra, araştırdıktan sonra hala oradan bir sonuç gelmiyor ve var olduğuna inanıyorsak bu sefer de alternatifinde bizim gibi insanlara yöneliyorlar. Evet. Ben de bu konuda destek olmaya çalışıyorum. Evet. Bir de bazen mesela hiçbir şey yapmak istemiyorum, kolumu kaldırmak istemiyorum, üstümde bir ağırlık var. Hani depresyon nazar belirtisi gibi ama depresyon da değil. Hani üzerimde bir nazar mı var falan gibi düşünen kişiler. Zaten toplumsal olarak çoğunluğu nazar, işte nazara karşı hoşunda külü diye biliniyor. O da var tabii ki yani insanın kendisinin de başkalarının da özellikle göz aracılığıyla enerjik alanımızda işte negatif çapalanma, enerjik bağlar çekilebiliyor. Peki bu ne kadar zamanda bir yaptırılmalı? Yani etkisi ne kadar sürüyor? Ya bunu benim yani yaptığım her türlü çalışmada kişinin kendisini gözlemlemesine bırakıyorum. Çünkü bu bir düzenlilik, olurluluk değil. Yani her ay gideyim de bir kurşun döktüreyim diye bir şey olmaz. Her ay gideyim, gelen var. Her ay var yani mı? Ben benim uygulama yaptığım kişiler var. Neden? Çünkü o kendi enerjik alanını temiz tutamıyor. Çevresel faktörlerde insanlardan çok etkili tesir alıyor. Yani bu şeye benziyor. Senin hani evine temizlikçi çağırıyorsun. Evin yani uzunca bir süre zaten temizletmemişsin, kendiyle temizlememişsin. Ve onu bir kurşunla bir hani hiç döktürmeyen ve ilk defa yapan için söylüyorum. Temizleniyor. Sonrası diyorum sana bağlı. Sen hani düzenli kendinle ilgili farklı çalışmalar yaparsan enerjik alanını temizleyen çalışmalar o evin yani gerçekten böyle ekstra başka birisinden genel temizlik almaya ihtiyacın olmaz. Ama yok canım ya ben temizlettireceğim yani ne olursa olsun değil. Hani umursamazlık mı diyeyim ya da başka birilerinden medet umma noktasında bir bakış açısı varsa kişilerin o zaman işte 1 ayda da olur, 3 ayda da olur, 6 ayda da olur. Ya da kişinin işte diyorum ya sorunlarını kendisini çözemediği noktada alternatif yani bir çözüm olarak geliyorlar. Peki bu mekanlara da yapılabilir mi? Yani evlere, iş yerlerine, buradaki enerjiyi bilmiyoruz. Diyelim ki yeni bir ev aldık. İşte daha önce birisi çok kavga edilen bir ev ya da işte biri vefat etmiş ya da biri intihar etmiş. Hani orada kötü bir enerji olduğunu düşünüyoruz.
ya da iş yeri açacağız, Hı hı, bereketli hı olsun hı. istiyoruz. Evet. Yapılabilir mi böyle bir şey? Mekanları da dökülebiliyor. Bunu da işte 2013 yılında aldığım elden sonra işte böyle deneyimlerimle tecrübe kazanıyorum. Olur mu olmaz mı deneyimlediğimizde evet olduğunu gördük. Gerçekten çok sevdiğim birisinin kentsel dönüşümde 2 yıl süreyle bir türlü başlamayan inşaat çalışma yaptık. 10 günü geçmedi. Harika. Yani hani eş zamanlılık olur, hani aman işte denk geldisi de olabilir, her Denilebilir şey olabilir. ama biz enerjisel Evet, açıdan yani biliyoruz. baktığımızda o 2 yıllık süreçte olmayan bir şeyin 10 gün sonrasında başlatılıyor olmasında diyorsun ki yine de bir en azından niyetimizin karşılığında Yaradan'ın bize verdiği bir cevap olarak görüyorum. Doğru. Aynı şekilde işte kiraya verilemeyen bir evin neden verilemediği, orada intihar teşebbüsü olmuş, insanlar çok mutsuzmuş, alkol alıyorlarmış falan, onların da işte hani gittiğimizde bir şekilde enerjik olarak hissedip sorulup ve cevabı alındığında ona göre çalışmalar yapılıyor ve çözümler üretiliyor. Çok güzel. Peki sen kurşunun aldığı şekilleri yorumluyor musun? Hani Kurşun yani o fal tarafı gibi geliyor. Hı. Yorumlamıyorum. Daha çok benim ikisi yaptığım çalışmada insanların fizik bedenindeki ya da enerjik alandaki duygusal olarak yaşanan travmalar üzerinden bakmaya ve çözüm bulmaya çalışıyorum. Evet. Kurşun döktürecek olan kişinin sana gelmeden önce yapması gereken bir şey var mı? Yani mesela alkol almasın o gün ya da bir şeye niyet etsin, bir şeyin temizlenmesine ya da olmasına gibi böyle bir şey bilmeli. Tabii ki alkol alınmaması iyidir. Çünkü neden? Alkolde onun yine enerjik alanda kirlenmeye sebebiyet veriyor. Ya da hani ben kişilerin niyet ettirme aşamasında omuzlarına dokunduğumda onların enerjik alanlarındaki deriden hani içime gelen şeyleri ölçümlerken, hatta antidepresan kullanan insanlarda bile hiçbir şekilde veri alınmıyor. Yani şey yok, kayıt yok. Yani o resim nötrlenmiş. Antidepresan zaten beyin çalışımını da sakinleştiriyor ve duyguya dair bir titreşimi engellediği için onu hissedemiyorsun. Hissedemediğinde gerçek anlamda hani yeteri kadar çözüm üretilemeyebilir. Çünkü ben sadece kurşun elementini işte suya dök ve onu yap diye. Onun dışında enerjik çalışmalar da yaptığım için. Orada ekstra benim elimdeki alet çantamın içinde ne var? Başka aldığım eğitimler var. Onlardan hangisini kullanırım mı? Kullanmayabiliyorum. Sadece o an için kurşun dökülüyor. İşte diğer masaj yapılıyor. Reiki yapılıyor. O sırada sezgilerinle sana ne geliyorsa Evet. bu çalışmayı da uygulayabilirim. Şöyle bir şey Tabii yapabilirim. tabii. Yani ama demin laf arasında bir şey söyledin. O sırada niyet ettiriyorum gibi bir şey evet söyledin. niyet zaten onu yani söyleyelim. Kişi gelmeden öncesinde dediğim gibi hani onun bir düşünsün en azından. Tabii, hani tabii. ben bugün yani orada da nesi var? Yani hayatında düşünmesi gereken zaten genelde düşünerek geliyor insanlar. Çünkü bir şeye karşı o hani değsin diye, bir şey tıkanıyor diye niyet ederek iletişime geçiyor. Buradaki şey de ben kişiye soruyorum zaten. Yani ellerimi omuzuna kalıyorum. Neye niyet ederim? Evet, güzel. Neye niyet ederim? Hayatımızda yani şu an bize hizmet etmeyen ne var? Neyi temizlensin? Yani neyi temizlensin? Burada hani bir huzura geldik ve bir niyetle başlayacağız. Ve giden şeylerin yerine biz bir de neyi talep edelim? Yani tamam gittik, boşluk. Hani şey olarak da deniliyor ya, evren boşluğu sevmez. Evren boşluğu sevmezse ya ben bir şeyi talep edeceğim, irade koyacağım hayatımın yaratım noktasında. Diyeceğim ki tamam bunları al götür de bunun yerine de şu olursa hani benim için hayırlısı tabii. Olursa sevinirim yani. Ben bunun talebim senden. Diğer türlü biz temizleriz. Sen talep etmezsin. Senin için uygulanan şey yine zaten senin alanına senin istemediğin şekilde de gelebilir. Bir de kurşun döküldükten sonra yapmaları ya da yapmamaları gereken bir şey var mı? Kurşun döküldükten sonra genelde hani enerjik seanslardan sonra hemen gidin duş alın, şunu yapın, bunu yapın falan diye uyarılıyorlar. Ben de tam tersi diyorum ki enerjik çalışmaların genelde belirli bir zaman diliminde devam ediyor. Hemen ben bitirdim, hadi güle güle, hoşça kalın dediğimiz zaman diliminde o işlem sonlanmış değil.
Yani oradaki yapılan çalışmanın bir kendince bir yavaş zamanını tutup sürümleme zamanı var. İşleme zamanı ya da durma zamanı. Kişinin ihtiyacı olan zaman diliminde gerçekleşiyor bu. Belki Onun gidip için dinlenmeleri mi güzel Evet, olur? dinlenirlerse duş almayın diyorum. Yani duş almayın, biraz kendinize zaman ayırın. Güzel. Yani o çalışmayı yaptıktan sonra hani kalabalığa çok fazla girmeyin. O Çünkü, enerji sizde kalsın. evet, yani bir bakın fark edilen bir şey var mı? Yani hani faydasını gerçekten görüyor musunuz? Kişi kendini Yani gittim, hissetsin. hani orada dokunduk, yaptık, ettik. Hani belki o an için hissettim ama bir zaman diliminde de gene bir duygusal olarak belki tetiklenen başka şeyler de çıkabiliyor. Bir kendine baş başa kal. Yani o zaten kendine ayırdığın bir 2 saatlik sürecin sonrasında da kendine zaman ayırırsan 365 günün içinde bir gün güzel yani olur. Güzel olur, kendimize değerimizi gösterir. Evet. Mutlu oluruz yani. Tamam. O zaman böyle bir çalışma almaya karar verdiklerinde diyoruz ki sonrasını boş bıraksınlar, kendileriyle kalmaya, dinlenmeye. Evet. Beni de strese sokmasınlar. Arkasından diyor akşam arkadaşlarla diyor yemeğe gidecektik diyor. Eyvah. Ay böyle hani analiz yapma, sohbet etme durumu da olabiliyor çünkü öncesinde. Tabii. Ne oldu, nasıl şimdi geçti? Hani 2 saate geldim, hadi gireyim, çıkayım. Hani böyle bir alıştığımız bir sistemin hastaneye gittiniz, randevu saati var. Evet. O saat aralığından sonra zaten sana ekstra zaman ayırmazlar. Evet. Ya o kadar hayatımızda işlemiş ki, kabule geçmişiz ki. Yani seninle ekstradan hani bir yarım saat, 45 dakika, 1 saat fazla ilgilenen birisi olunca bir şaşırıyor. Ya ben diyor akşam yemeğe gidecektim arkadaşlarla. Hay Allah. Diyorum ki yani siz bilirsiniz. Ya ben hani size veriyorum, kendi zamanımı ayırabiliyorum size. Siz bunu hani almaya hazır değilsiniz ya da kendiniz için orası daha değerli ve önemliyse siz bilirsiniz yani. Çok doğru söylüyorsun. Yani insanlar kendiyle kalmaya değil, bu enerji çalışmalarını bile bir aralara, derelere sıkıştırmaya meyilliler. Halbuki ne kadar önemli bu çalışmalar. Zamanı genişletmek diye bir şey var. Yani ne kadar sakin ve kendimizle hani kavga etmeden, yani huzurlu bir şekilde hayatın akışında gidersek zaten yapmak istediğimiz her şey daha keyifli ve kolaylıkla yapılıyor. Hızlandırılan şeyde detaylar kaçıyor ve yanlışlarımız daha fazlalaşıyor. O yanlışlar da çoğalınca ne oluyor? Tekrar o yanlışı düzeltmek için zaman kaybediyoruz. Eskiler ne güzel söylemiş. Acele işe şeytan karışır diye. Belki de kastettikleri böyle bir şeydi. Şeytanın bir işi gücü yok zaten. Hepsine uğraşıyor. O da ayrı bir şey. Çok keyifli bir sohbetti Binnazcığım. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olasın. Dilerim siz de keyif almışsınızdır. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi günler.